1200'lü yılların alacakaranlığında Akdeniz'in doğu kıyıları binlerce yıldır süregelen karmaşık ve büyüleyici bir uygarlıklar ağına ev sahipliği yapıyordu. Fırat'ın bereketli deltalarından başlayıp Mezopotamya'nın kadim şehirlerinden geçerek Nil'in yaşam veren sularına uzanan bu geniş coğrafya, Anadolu'nun yüksek platolarından Ege'nin güneşli adalarına, hatta Kıbrıs'ın bakır zengini topraklarına kadar uzanan bir alanı kapsıyordu. İnsanlık tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan bu topraklarda saraylar yükseliyor, şehirler deniz ve kara ticaret yolları üzerinde paha biçilmez zenginlikler biriktiriyor, krallar ise birbirleriyle diplomatik mektuplar aracılığıyla kardeş diye hitap ederek barışı ve işbirliğini sürdürüyordu. Her şey adeta sonsuza dek sürecekmiş gibi görünen, dikkatle inşa edilmiş bir denge ve düzen içinde akıp gidiyordu. Uluslararası ilişkiler, ticaret anlaşmaları ve kültürel alışverişler bu dönemin karakteristiğini oluşturuyordu. Ancak bu altın çağ, beklenmedik ve akıl almaz bir hızla sona erecekti. 12. yüzyılın ilk çeyreğinde, yaklaşık 30 ile 50 yıllık kısa bir zaman dilimi içinde, bu büyük ve birbirine bağlı uygarlıkların çoğu, sanki görünmez bir el tarafından silinmişçesine tarihin sahnesinden çekildi. Deniz kenarındaki liman şehirlerinden, iç bölgelerdeki güçlü başkentlere kadar pek çok yerleşim yeri yakıldı, saraylar yağmalandı, tarım arazileri harap edildi ve binlerce yıllık birikim küller altında kaldı. Bu ani ve eş zamanlı çöküş, geride sadece yıkıntılar ve derin bir sessizlik bırakmakla kalmadı. Aynı zamanda tarihçilerin zihinlerini yüzyıllardır meşgul eden, nedenleri ve sorumluları hala tam olarak anlaşılamamış büyük bir sır perdesini de araladı. Bu sadece birkaç şehrin değil, bütün bir sistemin, bütün bir çağın sonuydu. Bu yıkımın kurbanları arasında Doğu Akdeniz'in en gözde ticaret merkezlerinden biri olan kozmopolit yapısıyla ünlü Ugarit şehri vardı. Bu liman kenti bir daha asla eski ihtişamına kavuşamayacak şekilde tamamen yok oldu. Anadolu'nun kalbindeki güçlü Hitit İmparatorluğu, bölgenin en büyük siyasi ve askeri güçlerinden biri olmasına rağmen 12. yüzyılın başlarında varlığını tamamen yitirdi. Başkenti Hattuş'a terk edildi ve unutuldu. Ege'nin ötesinde Homeros destanlarına konu olacak Miçen uygarlığı, Yunan anakarasında öyle derin bir çöküş yaşadı ki, bu durum bölgede yaklaşık 400 yıl sürecek bir karanlık çağın başlangıcı oldu ve insanlar adeta yazı yazmayı dahi unuttu. Sadece Mısır bu büyük fırtınadan ayakta kalmayı başarabildi. Ancak o da büyük yaralar almış, Akdeniz'deki gücünden ve etkisinden çok uzaklaşmış, eski ihtişamını yitirmişti. Bu geceki yolculuğumuzda tarihin bu karanlık dehlizlerinde kaybolan uygarlıkların izini sürerken binlerce yıl öncesinden gelen fısıltılara kulak veriyoruz. Denizin tuzlu kokusunu, rüzgarın kadim taşlar arasındaki uğultusunu hissediyor, yanan şehirlerin dumanını hayal etmeye çalışıyoruz. Eğer siz de bu kadim sırların peşinde bizimle yürümekten, bu sessiz yolculuğa eşlik etmekten keyif alıyorsanız, kanalımıza abone olarak bu derin keşfimize ortak olabilir, hangi şehirde, hangi gecede bu hikayeyi dinlediğinizi yorumlarda bizimle paylaşarak bu ortak deneyimi zenginleştirebilirsiniz. Zira geçmişin yankıları, coğrafyalar ve zamanlar ötesinden gelerek bugün de bizi bir araya getiren görünmez köprüler kurar. Gece agir agir çökerken Doğu Akdeniz'in kadim kıyıları üzerinde eski bir dünyanın son isikleri titriyordu. Bu hikaye yalnızca savaş arabalarının, yanmış sarayların ve kayıp orduların anlatısı değildir. Aynı zamanda birbirine bağlanmış toplumların nasıl kırıldan hale gelebildiğini gösteren sessiz bir uyarıdır. Anadolu'nun yüksek yaylalarından Mısır'ın deltalarına, Kibris'in bakir limanlarından Suriye kıyılarına kadar uzanan bu geniş coğrafyada, insanlar uzun süre düzenin kalıcı olduğuna inanmıştı. Fakat bazen tarih, en güçlü görünen dünyanın bile bir gece ansızın değişebileceğini fısıldar. Bu yıkımın merkezinde hem karadan hem de denizden gelen
ardında yanan şehirler ve harap olmuş topraklar bırakan gizemli bir güç vardı. Mısır firavunlarının kayıtlarında, özellikle de 19. Hanedan döneminin sonlarına ve 20. Hanedan döneminin başlarına ait yazılı belgelerde adı geçen bu topluluklar, modern tarihçiler tarafından deniz kavimleri olarak adlandırıldı. Bu terim, 19. yüzyılın ortalarında yaşamış Fransız Mısır bilimci Emmanuel de Rouget tarafından bu farklı grupları tanımlamak için ortaya atılmış ve genel bir etiket olarak bilim dünyasına girmiştir. Onlar, Akdeniz'in doğu kıyıları boyunca ilerleyerek, karşılarına çıkan her şeyi yerle bir eden, durdurulamaz bir kuvvet olarak tasvir ediliyordu. Ancak deniz kavimleri terimi, sanki tek bir birleşik ve organize orduyu ima etse de, elimizdeki arkeolojik ve epigrafik kanıtlar çok daha karmaşık ve çok yönlü bir tablo çizmektedir. Bu, muhtemelen tek bir etnik kökene sahip, tek bir komuta zinciri altında hareket eden bir ordu değil, aksine farklı bölgelerden gelen, farklı motivasyonlara sahip toplulukların oluşturduğu heterojen bir karışımdı. Bu gruplar arasında ortak bir amaç etrafında birleşmiş koalisyonlar, kıtlık veya siyasi baskı nedeniyle göç eden topluluklar, mülteciler, paralı askerler ve fırsatçı akıncılar bulunuyordu. Onların kendilerine ne dediği ya da Mısırlıların onları tam olarak nasıl tanımladığı, kraliyet propagandası içeren Mısır metinleri dışında kesin olarak bilinmemektedir. Gerçek, parçalanmış delillerden yavaş yavaş yeniden inşa edilmeye çalışılan çok katmanlı bir hikayenin içinde gizlidir. Ve bu grupların kimliğiyle motivasyonları hala tarihçilerin en büyük araştırma konularından biridir. Bu büyük çöküş, özellikle Anadolu toprakları ve onun kadim uygarlıkları için derin ve kalıcı sonuçlar doğurdu. Modern Türkiye'nin kadim kalbi olan Anadolu'da hüküm süren, binlerce yıldır ayakta kalmış güçlü Hitit İmparatorluğu'nun bu yıkımın birincil kurbanlarından biri olması, bölgenin gelecekteki demografik, kültürel ve siyasi kaderini derinden etkiledi. Hititler, sadece bir imparatorluk olmanın ötesinde, Doğu Akdeniz'in diplomatik ve ekonomik ağının temel taşlarından biriydi. Onların çöküşü, bölgedeki güç dengelerini alt-üst etti. Ticaret yollarını güvensiz hale getirdi ve bir domino etkisiyle diğer uygarlıkların da kaderini mühürledi. Bu dönem, Anadolu için sadece büyük bir imparatorluğun sonu değil, aynı zamanda yeni bir çağın, yeni kültürlerin ve yeni siyasi yapıların doğuşuna zemin hazırlayan, tarihin akışını geri dönülmez biçimde değiştiren bir dönüm noktasıydı. 12. yüzyıl öncesinde Akdeniz'in doğusu adeta karmaşık bir sinir ağı gibi birbirine bağlıydı. Mısır'dan Mezopotamya'ya, Anadolu'dan Ege'ye uzanan bu geniş coğrafyada krallıklar ve şehir devletleri, diplomatik ilişkiler, karşılıklı evlilikler, ticaret ve ortak bürokratik sistemler aracılığıyla birbiriyle iç içe geçmiş, karşılıklı bağımlılık içinde yaşayan bir dünya yaratmıştı. Bu ağ sistemi uzun yüzyıllar boyunca istikrarlı bir şekilde işlemiş, bölgesel bir küreselleşmenin ilk ve en etkileyici örneklerinden birini sunmuştu. Bakır ve kalay gibi stratejik hammaddelerden, lüks eşyalara ve tahıla kadar pek çok ürün, deniz ve karayolları üzerinden sürekli el değiştiriyordu. Ancak bu sofistike sistemin aynı zamanda kendi kırılganlıkları da vardı. Küçük bir aksaklık bile hassas dengeleri alt-üst etme potansiyeline sahipti. Artık bu büyük çokusun yerde bıraktığı izlere, bolge bolge ve sehir sehir daha yakından bakabiliriz. Yazıtlar bize kralların korkularını, arkeolojik katmanlar ise insanların geride bıraktığı yanmış evleri, kirilmiş kapları ve terk edilmiş yolları gösterir. Her yer aynı şekilde yıkılmadı. Bazı şehirler butunuyla sustu, bazıları kuculerek devam etti. Bazıları ise yeni halkların ve yeni düzenlerin sahnesi haline geldi. Bu yüzden bu hikaye, tek bir ordunun yürüyüşünden çok, bütün bir dünyanın çözülmesini anlatır. Bu dünya,
belirli bir öngörülebilirlik üzerine inşa edilmişti. Saraylar, ticaretin akışını, ham madde tedarikini ve diplomatik ilişkileri titizlikle yöneten karmaşık bürokrasilere sahipti. Krallar, birbirlerine gönderdikleri mektuplarla ittifaklarını güçlendiriyor, evliliklerle hanedanlar arası bağlar kuruyor ve ortak düşmanlara karşı birleşiyorlardı. Bu sistem, dışarıdan gelebilecek büyük ve eş zamanlı şoklara karşı yeterince esnek değildi. Bölgesel çatışmalar, kıtlıklar veya doğal afetler zaman zaman yaşansa da, böylesine yaygın ve yıkıcı bir çöküş senaryosu bu dönemin yöneticileri tarafından hayal bile edilemezdi. Ancak tam da bu öngörülebilirlik beklentisi, sistemin en büyük zayıflığı olacaktı. İlk durak, Doğu Akdeniz'in en kirilgen ve en dokunaklı tanikliklerinden birini bırakan Ugarit'tir. Bu şehir, yalnızca zengin bir liman değil, aynı zamanda farklı dillerin, tüccarların, arsivlerin ve diplomatik mektupların kesiştiği canlı bir merkezdi. Onun son günleri, Jokus'un insan yüzünü anlamak için eşsiz bir pencere açar. Çünkü Ugarit'in tabletleri, felaketin uzaktan değil, kapının hemen onundan geldiğini hissettirir. Bu öngörülebilirlik beklentisi aynı zamanda bu büyük ağın en hassas noktasıydı. Yaklaşık 300 yıl boyunca, yani M.Ö. 1450 ile 1250 yılları arasında zirveye ulaşan bu dönemde, Doğu Akdeniz, adeta karmaşık bir damar ağı gibi işleyen, karşılıklı bağımlılık üzerine kurulu bir krallıklar ve şehir devletleri bütünüydü. Her bir parça, diğerinin varlığına ve işleyişine sıkı sıkıya bağlıydı. Bu, sadece diplomatik anlaşmalarla değil, aynı zamanda hanedanlar arası evliliklerle, yoğun ticaretle ve ortak bir bürokratik dil ve anlayışla örülmüş, zamanının en gelişmiş küresel ekonomilerinden biriydi. Bu büyük oyunun başlıca oyuncuları arasında, binlerce yıldır ayakta duran ve Nil'in bereketli topraklarından beslenen köklü firavunluk sistemiyle Mısır yer alıyordu. Kuzeyde, Anadolu'nun kalbinde, geniş toprakları ve güçlü ordusuyla Hitit İmparatorluğu hüküm sürüyordu. Hititler, Mısır ile Kadeş Savaşı'nda boy ölçüşmüş, ardından tarihin bilinen ilk yazılı barış antlaşmasını imzalamışlardı. Ege Denizi'nin karşı kıyısında, Homeros destanlarına konu olacak Miken uygarlığının görkemli sarayları yükseliyordu. Bu saraylar, sadece askeri ve idari merkezler değil, aynı zamanda bölgesel ekonominin de kalbiydi. Levant kıyılarında bugünkü Suriye ve Lübnan topraklarında Ugarit gibi kozmopolit liman şehirleri inci gibi dizilmişti. Ugarit adeta bir dil ve kültür mozaiğiydi. Burada Akatça, Hurriçe, Sümerce, Ugaritçe ve Kıbrıs Minoan yazıtları yan yana bulunuyor, tüccarlar ve diplomatlar farklı dillerde anlaşmalar yapıyorlardı. Akdeniz'in ortasında bakır madenleriyle ünlü Kıbrıs, antik adıyla Alaşya, tüm bölgenin metal ihtiyacını karşılayan stratejik bir dağıtım merkeziydi. Doğuda ise giderek güçlenen Asur Krallığı, bu hassas dengenin yeni ve iddialı bir oyuncusuydu. Bu geniş coğrafyayı birbirine bağlayan en önemli unsurlardan biri de ticaretti. Kıbrıs'tan gelen bakır, standartlaştırılmış, yaklaşık 29 kilogram ağırlığındaki öküz derisi şeklindeki külçeler halinde tüm Akdeniz'e yayılıyordu. Tunç üretimi için vazgeçilmez olan kala ise çok daha uzak diyarlardan, Afganistan veya Kafkasya'dan, Mezopotamya üzerinden geliyordu. Mısır'ın bereketli toprakları bölgenin tahıl ambarıydı. Levant kıyılarından gelen mor boyalı kumaşlar, lüks eşyalar, cam, fil dişi, altın ve reçineler de bu canlı ticaret ağının önemli parçalarıydı. Ticaret gemileri, mevsimlik rüzgarları takip ederek limanlar arasında mekik dokuyor, saray bürokrasileri ise stratejik malların yönetimini titizlikle yürütüyordu. Sevkiyatlar takip ediliyor, erzak dağıtılıyor ve fazlalıklar depolanarak olası kıtlık dönemlerine karşı tedbir alınıyordu. Bu sadece malların değil, aynı zamanda fikirlerin, teknolojilerin ve kültürlerin de serbestçe dolaştığı dinamik bir süreçti.
Krallar birbirlerine kardeşim diye hitap ettikleri mektuplarla diplomatik ilişkilerini sürdürüyor, altın, savaş arabaları ve hatta prensesler gibi değerli hediyelerle ittifaklarını pekiştiriyorlardı. Amarna mektupları gibi arşivler bu dönemin karmaşık diplomatik yazışmalarını ışık tutar. Akkadça, bu uluslararası diplomasinin ortak dili haline gelmişti. Ugarit'in ardından gözlerimizi Anadolu'nun kalbine, Hitit İmparatorluğu'nun sessiz desen yollarına çevirmek gerekir. Bu buyuk kara gücü, uzun süre boyunca Doğu Akdeniz dengesinin ana direklerinden biri olmuştu. Fakat imparatorlukların gücü yalnızca ordularında değil, yollarında, ambarlarında, vasallarında ve haberleşme aylarında saklıdır. Bu aylar cozulmaya başladıcında, en sağlam görünen başkentler bile yalnız kalabilir. Ancak bu sofistike saray sistemi aynı zamanda kendi içinde bir katılık taşıyordu. Olası aksaklıklara veya ani değişimlere karşı hızlı adaptasyon yeteneği sınırlıydı. Sistem, öngörülebilirliğe ve istikrara bağımlıydı. Bu da onu büyük ve eş zamanlı şoklara karşı savunmasız kılıyordu. Milattan önce 13. yüzyılın sonlarına doğru bu büyük ağın bazı noktalarında gerginlik belirtileri ortaya çıkmaya başladı. Bazı mektuplarda tahıl için çaresiz taleplerden, geciken veya eksik gelen sevkiyatlardan bahsediliyordu. Deniz akıncılarının ticaret yollarını tehdit ettiği, kıyılarda huzursuzluk yarattığına dair haberler dolaşıyordu. Hitit kralının vasal devleti Ugarit'ten acil asker ve erzak talep etmesi, sistemdeki derin çatlakların bir göstergesiydi. Ugarit'in kendi şehir surlarını güçlendirmeye başlaması, yaklaşan tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyordu. Bu, küreselleşmiş bölgesel ekonomi, böylesine yıkıcı ve eş zamanlı şokları absorbe edebilecek mekanizmalardan yoksundu. Tüm bu işaretler, Doğu Akdeniz'in parlak Tunç çağının sonlarına doğru, karanlık bir döneme doğru sürüklendiğini gösteriyordu. Sistem, adeta bir domino etkisiyle çökecek, ardında sadece harabeler ve unutulmuş bir geçmiş bırakacaktı. Mısır'ın gözünden bu çöküşün hikayesi, Firavunların yabancı istilacılara karşı kazandığı zaferlerin bir destanı olarak sunulacaktı. Milattan önce 1208 civarında dikilen Merneptah steli ve milattan önce 1177 civarında inşa edilen Medinet Habu Tapınağı'ndaki kabartmalar, bu döneme ait en önemli yazılı kaynaklarımızdan bazılarıdır. Ancak bu kayıtlar, zafer propagandasıyla yoğrulmuş, firavunları ilahi kurtarıcılar olarak resmetmek amacıyla kurgulanmış metinlerdir. Bu nedenle onları eleştirel bir gözle okumak, tarihin karmaşık gerçekliğini anlamak için elzemdir. Merneptah steli, Libyalı kavimler ve deniz kavimleri olarak adlandırılan Ekriş, Teriş, Luka, Şerden ve Şekeleş halklarının Mısır'a yönelik ortak bir saldırısından bahseder. Firavun Merneptah bu saldırıyı kesin bir zaferle püskürttüğünü iddia eder. Ancak asıl çarpıcı ve detaylı anlatım, yaklaşık 30 yıl sonra tahta geçen 3. Ramses'in Medinet Habu Tapınağı'ndaki kabartmalarında ve yazıtlarında yer alır. Burada Libya'dan gelenler ve kuzeyden hem karadan hem de denizden gelen büyük bir saldırı dalgası tasvir edilir. 3. Ramses, Peliset, Çeker, Şekeleş, Denyen ve Veşeş gibi yeni grupların adlarını zikreder. Bu halkların Anadolu ve Levant üzerinden adeta her şey yutan bir yangın gibi ilerlediğini, Hitit İmparatorluğunu, Alaşiya'yı, Kıbrıs, Karkamış'ı ve Arzava'yı yok ettiğini iddia eder. Firavun, bu yakıcı gücü Mısır'ın sınırlarında durdurduğunu ve ülkesini kurtardığını gururla beyan eder. Bu anlatılar, Tunç Çağı'nın sonundaki büyük çöküşe dair en canlı ve doğrudan tanıklıklar gibi görünse de, unutulmamalıdır ki, bunlar Mısır'ın kendi gücünü ve istikrarını vurgulayan tek taraflı kayıtlardır. Anadolu'daki bu Kirilman'ın Kars'ı kıyısında,
Ege dünyası da kendi saray düzeninin sonuna yaklaşmaktaydı. Miken merkezleri, görkemli surları ve karmaşık kayıt sistemleriyle güçlü görünüyordu. Fakat bu güç, diz ticarete, saray depolarına ve merkezi denetime fazlasıyla bagimliydi. Sistem yavaş yavaş baskı altına girdiğinde, tas duvarların ardındaki düzen de sarsılmaya başladı. Deniz kavimleri terimi, aslında 19. yüzyılda Fransız Mısır bilimci Emmanuel de Rouget tarafından ortaya atılan modern bir akademik isimlendirmedir. Mısırlılar, onları denizden gelen halklar olarak adlandırsa da, bu terim tek bir birleşik güçten ziyade çok daha karmaşık bir gerçekliği ima eder. Arkeolojik bulgular ve diğer yazılı kaynaklarla karşılaştırıldığında, bu deniz kavimlerinin tek bir ordu değil, bir koalisyon, bir göç dalgası, mülteciler, paralı askerler ve fırsatçı akıncıların karmaşık bir karışımı olabileceği anlaşılır. Medinet Habu kabartmaları sadece savaşçıları değil, kadınları ve çocukları taşıyan öküz arabalarını da gösterir. Bu da onların sadece bir ordu değil, aynı zamanda yeni bir yurt arayan göçmen topluluklar olduğunu düşündürür. Bu Mısır kayıtları özellikle Anadolu'daki Hitit İmparatorluğu'nun yıkımına dair değerli ipuçları sunsa da, kesin nedenler, mekanizmalar ve motivasyonlar konusunda yeterince bilgi vermez. Tarihçiler, Mısır yazıtlarını arkeolojik kazılardan elde edilen bulgularla karşılaştırarak bu karmaşık dönemin resmini bir araya getirmeye çalışırlar. Örneğin, Mısır metinlerindeki Peliset halkının daha sonra Filistin bölgesinde ortaya çıkan Filistilerle ilişkilendirilmesi, bu tür bir karşılaştırmanın önemli sonuçlarından biridir. Ancak yine de bu büyük çöküşün ardındaki tüm sır perdesi henüz tam olarak aralanmamıştır. Bu dönemin Anadolu için anlamı büyüktür. Hitit İmparatorluğu'nun bu büyük yıkımda merkezi bir rol oynaması, modern Türkiye topraklarının bu küresel çöküşün en önemli kurbanlarından biri olduğunu gösterir. Mısır kayıtları, Hititlerin ve diğer Anadolu krallıklarının nasıl bir felaketle karşılaştığını anlatırken, bu anlatıların eleştirel bir gözle okunması, tarihin sadece kazananlar tarafından yazılmadığını, aynı zamanda farklı kaynakların bir araya getirilerek daha bütünsel bir resmin çizilmesi gerektiğini hatırlatır. Anadolu'nun derin tarihi kökleri, bu çöküşle birlikte yeni bir döneme girmiş, eski düzenin yıkıntıları üzerinde yeni uygarlıklar yeşermiştir. Doğu Akdeniz'in bu devasa sisteminin çatırdaması, 1200'lü yılların başlarında her bir krallığın ve şehrin kendi kaderini farklı şekillerde yaşamasına yol açtı. Bu çöküşün en çarpıcı ve kişisel anlatımlarından biri, bugünkü Suriye'nin kuzey kıyısında yer alan kozmopolit ticaret şehri Ugarit'ten gelmektedir. Milattan önce yaklaşık 1190 veya 1177 civarında sonu gelen Ugarit, uluslararası bir liman olarak dış saldırılar, kıtlık ve müttefiklerinin başarısızlığıyla boğuşan bir şehrin gerçek zamanlı bir resmini sunar. Ugarit arşivlerinde bulunan son kil tabletler, çöküşün eşiğindeki bir krallığın çaresizliğini gözler önüne serer. Kral Amurapi'nin Kıbrıs, Kadim Alaşiya kralına yazdığı bir mektup, bu dramın doruk noktasıdır. Düşman gemileri burada, şehirlerim yanıyor. Korunmasız bir kadın gibi kaldım. Mektup, kralın ordusunun ve savaş arabalarının Hitit İmparatorluğu'na olan vasal yükümlülükleri nedeniyle Anadolu'da, Likya'da, bugünkü Teke Yarımadası olduğunu belirtir. Bu durum, Ugarit'in kendi savunması için kritik bir zamanda ne kadar savunmasız kaldığını gösterir. Diğer mektuplar, düşman gemilerinin tehdidini, kıtlığı, yağmacıların kol gezdiğini ve yolların güvensiz hale geldiğini haber verir. Bu yazışmalar, yalnızca bir şehrin değil, tüm bir sistemin nasıl çözüldüğünü anlatan bir kroniktir. En çarpıcı olanı ise, bu mektupların birçoğunun adeta cümlenin ortasında kesilmesi, felaketin ne kadar ani ve beklenmedik bir şekilde geldiğini göstermesidir. Levant Kiyisi ise bu dönemde adeta bütün baskıların birleştiği bir hat haline geldi. Kuzeyden gelen imparatorluk etkileri, güneydeki Mısır gücü, deniz ticareti,
liman kentleri ve yerel krallikler burada birbirine temas ediyordu. Bu yüzden Levant'taki her sarsıntı yalnızca yerel bir kriz değil, Doğu Akdeniz aginin tamamında hissedilen bir isaretti. Ki sehirleri hem fırsatın hem de felaketin kapısıydı. Arkeolojik kanıtlar bu edebi dramı doğrular niteliktedir. Ugarit şehri, özellikle saray bölgesi yoğun bir yangınla kül olmuştur. Çatılar karbonlaşmış, duvarlar aşırı ısıdan zarar görmüş, sarayın ve tapınakların içindeki yaşam bir anda son bulmuştur. Şans eseri bu yangınlar, kil tablet arşivlerini adeta bir fırında pişirerek katılaştırmış ve günümüze ulaşmalarını sağlamıştır. Kazılar, şehrin aniden terk edildiğini gösterir. Aletler yerlerinde bırakılmış, depolama küpleri parçalanmış ve malların sistematik olarak taşınmasına dair hiçbir işaret bulunmamıştır. Ugarit, bir daha asla eski ihtişamına kavuşamamış, bağımsız bir liman olarak yeniden inşa edilememiştir. Ugarit'in kesin yıkım tarihi, M.Ö. 1190 veya 1177, hala tartışmalı olsa da bu çöküşün nedenleri de karmaşıktır. Ani bir baskın mı, yoksa mektupların ima ettiği gibi kıtlık ve abluka ile uzayan bir kuşatma mıydı? İç karışıklıklar, Hitit İmparatorluğu'nun zayıflaması, ekonomik sıkıntılar veya çok yıllık kuraklık gibi çevresel faktörler de rol oynamış olabilir. Muhtemelen dış saldırı, zaten var olan kırılganlıkları daha da derinleştirmiştir. Ugarit'in düşüşü, Doğu Akdeniz'deki bakır akışını, ticaret yollarını ve diplomatik kanalları bozan büyük bir düğüm noktasının sistemden çıkması anlamına geliyordu. Hitit İmparatorluğu'nun bir vasal devleti olan Ugarit'in çaresiz yardım çağrıları, Anadolu'nun çeperlerini etkileyen zincirleme felaketleri ve imparatorluğun kendi içindeki çöküşünü açıkça ortaya koymaktadır. Anadolu'nun kalbinde, bugünkü Türkiye topraklarında hüküm süren Hitit İmparatorluğu, Tunç Çağı'nın en büyük kara güçlerinden biriydi. Milattan önce 13. yüzyılın sonlarına doğru artan baskılarla karşılaşan imparatorluk, milattan önce 12. yüzyılın başlarında başkenti Hattuşa'nın, bugünkü Çorum yakınlarındaki Boğazköy, düşüşüyle sona erdi. Hititler, çekirdek eyaletler, doğrudan kontrol edilen bölgeler ve Karkamış, Ugarit, Amurru gibi vasal krallıklardan oluşan karmaşık bir örümcek ağı yapısına sahipti. Bu geniş coğrafyayı birbirine bağlayan sağlam bir iç karayolu sistemi, aktarma noktaları, depolar ve tahıl ile askerler için kraliyet ambarları vardı. Normal zamanlarda bir süper güç olan bu yapı, kesintilere karşı ise aşırı derecede hassastı. Hitit İmparatorluğu, birçok cepheden gelen baskılarla karşı karşıyaydı. Kuzeydeki dağlık bölgelerden gelen Kaşka halkları, yolları kesen, tarlaları yakan sürekli bir tehditti. Doğuda ise yükselen ve giderek agresifleşen Asur gücü, Hitit topraklarını zorluyordu. Suriye'deki vasal krallıklar istikrarsızdı ve deniz yolları korsanların akınlarına açıktı. İçeride ise taht kavgaları, gasp girişimleri ve elitler arasındaki çekişmeler siyasi istikrarsızlığı derinleştiriyordu. Şiddetli tahıl kıtlıkları ve acil kahıl sevkiyatları, imparatorluğun temelini oluşturan tarımsal üretiminde zorlandığını gösteriyordu. Kraliyet enerjisi, meşruiyeti sağlamlaştırmaya ve iç sorunları çözmeye yönelirken, dış tehditler karşısında zayıf kalıyordu. Hattuşa'nın düşüşü arkeolojik kanıtlarla sabittir. Kentin üst şehri ve saray bölgeleri büyük bir yangınla tahrip olmuştur. Surların kapıları küllerle kaplanmış, depolama odaları boşaltılmış veya molozla dolmuştur. Yönetimsel kil tabletler yangının etkisiyle sertleşerek günümüze ulaşmıştır. Ancak Hattuşa bir imparatorluk başkenti olarak asla yeniden inşa edilmedi. Bu, bir şehrin basitçe fethedilmesinden çok, merkezi bir gücün tamamen ortadan kalktığı anlamına geliyordu. Bu, agin ortasında kibris, bakir üretimiyle bütün Tunçcagi dünyasının damarlarından biri gibiydi. Bronz için gerekli maden akisinin kesilmesi, yalnızca ticari bir sorun değil,
savaş araçlarından tarım aletlerine kadar bütün bir üretim düzeninin zayıflaması demekti. Bu nedenle adadaki kriz, çevredeki krallıkların dayanıklılığını de doğrudan etkiledi. Kibris'in sarsılması, sistemin kalbine giden metal yolunun daralması anlamına geliyordu. Hattuşa'nın yıkımına kimin yol açtığı kesin olarak bilinmemektedir. Döneme ait Hitit metinlerinde deniz halklarından doğrudan bahsedilmez. Adaylar arasında uzun süredir tehdit oluşturan Kaşka akıncıları, iç çatışmalar, başarısız bir darbe girişimi veya Anadolu'ya doğru ilerleyen Muşkiler veya Frikler gibi diğer gruplar yer alır. Muhtemelen tedarik hatlarının kesintiye uğraması, yerel müttefiklerin kopması, iç fraksiyonlar, dış saldırılar ve bilinçli bir terk edilişin kısa bir zincirleme felaketi yaşanmıştır. Ancak Hitit kültürü tamamen yok olmadı. İmparatorluğun çöküşünden sonra Güney Anadolu ve Kuzey Suriye'de Karkamış ve Malatya gibi geç Hitit veya Luvi krallıkları ortaya çıktı. Bu devletler Hitit kraliyet ünvanlarını ve Luvi hiyerogliflerini kullanmaya devam ettiler. Bu durum, siyasi üst yapının çöktüğünü, ancak halkın ve kültürün kaybolmadığını, yeni koşullara adapte olduğunu gösterir. Hattuşa'nın düşüşü, büyük bir iç kara direğini ortadan kaldırarak vasalları sahipsiz bıraktı. Ticaret yollarını tehlikeli hale getirdi ve Mısır'ın güçlü kara rakibini parçaladı. Bu, Anadolu'nun derin tarihi kökleri için büyük bir dönüm noktasıydı. Ece Denizi'nin karşı kıyısında, Yunan anakarası ve adalarında hüküm süren Miken uygarlığı da Tunç Çağı çöküşünün şiddetini derinden hissetti. Milattan önce 13. yüzyılın sonlarından 12. yüzyılın başlarına kadar süren süreçte Miken saray sistemi bir ekonomik ve idari güç merkezi olarak dağınık bir yıkım, terk ediliş ve çözülme yaşadı ve nihayetinde karanlık çağ olarak bilinen döneme yol açtı. Miken, Pilos, Tirins ve Tebes gibi surlarla çevrili saray merkezleri, yeniden dağıtım ekonomileri ve karmaşık bürokratik yapılarla karakterizeydi. Lineer B tabletleri, koyunlardan bronza, erzak dağıtımına kadar günlük bürokratik detayları kaydediyordu. Ancak bu düzenin sonu yaklaşıyordu. Pilos'ta bulunan son tabletler, yıkımdan önceki son aylarda yazılmış acil seferberlik emirlerini, kıyı muhafız görevlendirmelerini ve zırh kontrollerini içeriyordu. Bu yazışmalar, yaklaşan bir tehdidin ve yaygın bir endişenin açık işaretleriydi. Arkeolojik kanıtlar, Miken şehirlerinin tek bir büyük istilayla değil, bölgesel bir mozaik içinde farklı sonuçlarla karşılaştığını gösterir. Miken'de birden fazla yıkım katmanı bulunurken, şehir kısmen toparlanabilmiştir. Pilos'sa, yangınlarla tahrip olmuş ve büyük ölçüde yeniden inşa edilmemiştir. Tebes'te de çoklu yıkım ve kesinti dönemleri yaşanmıştır. Yerleşim düzenlerinde değişiklikler, bazı kalelerin daha da güçlendirilmesi, tepelerde daha küçük yerleşim yerlerinin ortaya çıkması ve uzun mesafeli ithalatta gözle görülür bir düşüş, sistemin genel bir çöküş içinde olduğunu gösteriyordu. Mike'ın saray dünyasının çöküşü için tek bir neden göstermek zordur. Dış saldırılar, yani deniz halkları veya diğer akıncı göçmen dalgaları önemli bir etken olarak kabul edilir. Ancak iç isyanlar, sarayların baskıcı ekonomik yapısı, kıtlıklar, ticaretin bozulması ve taht kavgaları gibi toplumsal çöküş faktörleri de etkili olmuştur. Elitler arasındaki rekabet ve bazı grupların akıncılarla ittifak kurması da mümkündür. Muhtemelen bu faktörlerin bir kombinasyonu Miken sistemini felakete sürüklemiştir. Mikenliler yetenekli denizcilerdi. Ancak merkezi otorite zayıfladıkça bir zamanlar istikrarlı ticaretin bir parçası olan gemileri, fırsatçıların, tüccarlar, paralı askerler ve korsanlar arasındaki çizginin bulanıklaştığı araçları haline gelmişti. Milattan önce 12. yüzyıldan 9. yüzyıla kadar süren Yunan karanlık çağı, anıtsal mimarideki gerileme, lineer B yazısının kaybı, daha basit çanak çömlekler, daha az lüks eşya ve nüfus düşüşüyle karakterize edildi. Ancak tarım,
yerel el sanatları ve bazı dini uygulamalarda süreklilik de vardı. Daha sonraki dönemlerde demir teknolojisi ve yeni Yunan alfabesi gibi adaptasyonlar ortaya çıktı. Bu çöküşle birlikte bazı Miken toplulukları batıya, İtalya, Sicilya göç ederken diğerleri doğuya, Batı Anadolu'ya doğru hareket etti. Bu hareketler daha sonra İyonyalılar, Aioller ve Dorlar olarak bilinecek halkların Batı Anadolu kıyılarında yerleşmesinin temelini attı. Böylece Ege'deki çöküş, modern Türkiye'sinin batı kıyılarının demografik ve kültürel şekillenmesiyle doğrudan bir bağlantı kurdu. Son olarak Anadolu'nun kendi iç donusumuna yeniden bakmak gerekir. Hitit merkezinin Cokmesi, Bolge'nin Bosaldıcı anlamına gelmedi. Aksine eski düzenin yerini daha kucuk, daha yerel ve daha esnek yapılar almaya başladı. Dak yolları, eski baskentler, yeni kaleler ve güneyde yükselen Luvi gelenekleri, Anadolu'nun bu karanlık dönemi yalnızca yıkım olarak yasamadığını gösterir. Burada Cokuz, aynı zamanda yeni siyasi biçimlerin doğusuna zemin hazırladı. Tunç Çağı'nın ana caddesi olarak bilinen Levant kıyısı, bugünkü Suriye'deki Amana dağlarından güneydeki Gazze'ye kadar uzanan bir bölgeydi. Ugarit, Biblos, Sayda, Sur, Aşkelon, Hazor, Megido ve Lakiş gibi önemli şehirleri barındıran bu bölge, M.Ö. 13. yüzyılın sonlarından 12. yüzyıla kadar yaygın bir yıkım ve dönüşüm yaşadı. Hitit ve zayıflayan Mısır imparatorluklarının koruyucu şemsiyelerinin çökmesiyle bölgede büyük bir güç boşluğu oluştu. Yerel yöneticiler, uzaklardaki efendileri olmadan kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kaldılar. Arkeolojik kanıtlar, bölgedeki yıkım ufuklarını açıkça gösterir. Kül tabakaları, çökmüş duvarlar, parçalanmış kükler ve ok uçları. Ancak sonuçlar farklılık gösteriyordu. Ugarit tamamen yok olurken diğer şehirler yeniden kullanıldı. Daha küçük yerleşim yerleri haline geldi veya farklı bir karakterle yeniden iskan edildi. Hazor, Megido, Lakiş ve Aşkelon gibi şehirler büyük yangınlarla tahrip olduktan sonra yeni yapı planları, çanak çömlekler ve farklı bir maddi kültürle yeniden inşa edildi. Bu sadece bir yıkım değil, aynı zamanda kültürel bir değişimi de işaret ediyordu. Bu yapısal değişim küçük krallıkların, örneğin Aram-Şam, Fenike limanları, ortaya çıkmasına yol açtı. Şehirler artan tahkimatlarla güçlendirildi. Aceleyle yapılan onarımlar, yeni kapı çalışmaları ve tepelerde inşa edilen müstahkem yerleşimler, bölgedeki güvensizliğin boyutunu gösteriyordu. Savaş, Eliklerin kullandığı savaş arabalarından ziyade, piyadeye dayalı daha yerel bir biçim almaya başlamıştı. Özellikle Güney Levant'ta, Aşkelon, Aşdod, Ekron, Gat, yıkımdan sonra ortaya çıkan Filistin maddi kültürü dikkat çekicidir. Yeni 4 odalı ev yapıları, Ege ve Kıbrıs etkileri taşıyan Filistin iki renkli çömlekleri ve değişen beslenme alışkanlıkları, daha fazla domuz kemiği, denizden gelen yabancı grupların, Mısır metinlerindeki Peliset eşittir Filistiler, yerleştiğini ve yerel hatla karıştığını gösteriyordu. Bu, tek bir Ege bölgesinden kopyala yapıştır bir kültürden ziyade, farklı etkilerin bir harmanlanmasıydı. Çimlikler, bu çalkantılı dönemde gerçek zamanlı olarak şekilleniyordu. Günlük yaşamda da büyük değişiklikler yaşandı. Lüks ithalatta keskin bir düşüş yaşanırken, yerel, kullanışlı çanak çömleklerde artış görüldü. Uzmanlaşmış atölyeler geriledi. Hane halkı, depolaması önem kazandı ve diyet balık gibi daha yerel kaynaklara yöneldi. Zanaatkarlar ve tüccarlar için dünya daha riskli hale geldi. Korsanlık arttı. Ancak yeni fırsatlar da doğdu. Çiftçilerse yanmış tarlalar ve çalınan hayvanlarla yüzleşiyordu. Levant kıyısı, imparatorluk çöküşü, iklim stresi, denizden gelen akınlar, mülteci hareketleri ve yerel güç mücadelelerinin birleştiği bir fay hattı haline gelmişti. Bu bölgedeki bozulma, Anadolu'nun ticareti ve etkisi için kritik bir arayüz olan
Hitit İmparatorluğu'nun Akdeniz zenginliklerine erişimini doğrudan etkiledi. Doğu Akdeniz'in kalbinde yer alan Kıbrıs Adası, kadim adıyla Alaşya, Tunç Çağı'nın bakır güç merkeziydi. Milattan önce 13. yüzyılın sonlarından 12. yüzyıla kadar Kıbrıs'ta yaygın bir kargaşa yaşadı ve bölgesel metal ticaretindeki kritik rolünün sekteye uğramasına ve nihayetinde çökmesine yol açtı. Ada, Skuritisa gibi madencilik ve eritme alanlarıyla doluydu. Enkomi, Kition ve Hala Sultan Teche gibi kıyı merkezleri, öküz derisi şeklinde standartlaştırılmış, yaklaşık 29 kilogramlık bakır külçeler üretiyordu. Bu bakır, tüm bölgedeki bronz üretimi için hayati öneme sahipti. Arkeolojik kanıtlar, Kıbrıs'ta da yıkım katmanlarını, yanmış binaları, terk edilmiş mahalleleri ve çanak çömlek ile mimarideki kaymaları ortaya koymaktadır. Enkomi şehri, bir yıkım yaşadıktan sonra farklı bir planla yeniden inşa edildi. Hala Sultan Teche, refah içinde bir dönem yaşadıktan sonra küçüldü ve terk edildi. Kition ise inşaat, yıkım ve yeniden yapılanma döngüleri yaşadı. Yerleşim merkezleri hareket etti. İnsanlar daha güvenli ve tahkim edilmiş bölgelerde toplanmaya başladı. İhracatta da belirgin bir değişim görüldü. Klasik öküz derisi külçeler nadirleşirken, hurda metal kullanımı arttı ve Kıbrıs'tan yapılan ithalat azaldı. Kıbrıs'taki çöküşün de tek bir nedeni yoktu. Deniz halkları veya diğer yabancı grupların bakırı kontrol etmek amacıyla adayı işgal etmesi bir olasılıktı. Ancak zengin merkezler arasındaki iç çatışmalar, dış patronların Hitit, Mısır, Ugarit, başarısız olmasıyla ortaya çıkan iç savaşlarda rol oynamış olabilir. Bölgenin tektonik olarak aktif olması nedeniyle onlarca yıl süren şiddetli depremlerin deprem fırtınası hipotezi de mevcuttur. Bu depremler altyapıyı tahrip etmiş ve diğer krizleri tetiklemiş olabilir. Ekonomik çöküş, yani büyük alıcıların Hitit, Ugarit, kaybedilmesi, stokların birikmesine, geçim kaynaklarının kaybına ve iç huzursuzluğa yol açmış olabilir. Muhtemelen bu faktörlerin birikimi Kıbrıs'ı felakete sürüklemiştir. Kıbrıs'ın bakır tedarikindeki kesinti, tüm Tunç Çağı sistemi için yapısal bir arıza anlamına geliyordu. Güvenilmez bakır tedariki, orduları, silah ve alet üretimi için felç etti ve devletleri kırılgan hale getirdi. Deniz güvenliğinin bozulması, korsanlık, düşman limanlar, ticareti imkansız hale getirdi. Kıbrıs'ın kritik bir düğüm noktasındaki bu sarsıntısı, birbirine bağlı ağdaki başarısızlıkları daha da artırdı. Kıbrıs'ın Hitit İmparatorluğu ve diğer Anadolu güçleri için birincil bakır tedarikçisi olarak hayati rolü göz önüne alındığında, bu tedarikin kesintiye uğraması, Anadolu'nun bronz silah ve alet üretme yeteneğini doğrudan etkileyerek askeri ve ekonomik direncini daha da zayıflattı. Hitit İmparatorluğu'nun çöküşüyle birlikte Anadolu, bugünkü Türkiye, milattan önce 12. yüzyılın başlarından itibaren dinamik bir dönüşüm geçirdi. Tek bir işgalci gücün basit anlatısına direnen bu coğrafya, nüfus hareketleri, yerel güç mücadeleleri ve yeni siyasi oluşumların ortaya çıktığı bir mozaik haline geldi. Hattuşa'nın düşüşünden sonra merkezi otorite tamamen ortadan kalktı ve geride büyük bir güç boşluğu kaldı. Anadolu'nun Kaşka, Arzava, Mira, Tarhuntassa ve Kilikya gibi mikro bölgelerden oluşan yapısı, bu boşluğun farklı şekillerde doldurulmasına yol açtı. Arkeolojik kanıtlar, Anadolu'da yerleşim düzenlerinde büyük değişiklikler olduğunu göstermektedir. Eski kasabalar küçüldü veya terk edildi. Yeni tahkim edilmiş yerleşimler, genellikle daha yüksek arazilerde ortaya çıktı. Çanak çömlek geleneklerinde de kaymalar yaşandı. Eski Hitit seramiklerinin yerini farklı gelenekler, örneğin Firik çanak çömlekleri aldı. Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Suriye'de Karkamış ve Malatya gibi geç Hitit veya Luvi krallıklarının yükselişi, Hitit siyasi yapısının çökmesine rağmen kültürel bir sürekliliğin varlığını gösteriyordu. Bu değişiklikler sadece
Göçler miydi, yoksa stres altında yeniden şekillenen yerel toplumlar mıydı? Muhtemelen her ikisi de. Yıkım katmanlarında belirli suçluların olmaması ve çanak çömlek değişikliklerinin ticaret, moda veya göçü işaret edebilmesi kesin bir yargıya varmayı zorlaştırır. Bu dönemde birçok aktör hareket halindeydi. Kaşgalar artık imparatorluk gücü tarafından dizginlenemeyen bir şekilde eski Hitit topraklarına doğru ilerledi. Eski Hitit askerleri, Batı Anadolu beyleri ve yerel halkla yabancıların karışımından oluşan yerinden edilmiş gruplar, yeni yaşam alanları arayışına girdi. Anadolu, adeta deniz halkları için bir fabrika gibiydi. Yerinden edilmiş ve fırsatçı grupların çok sayıda akışı, bazıları karadan, bazıları denizden, daha zengin kıyı bölgelerine doğru ilerliyordu. Anadolu'nun coğrafyası bu hareketlerde kritik bir rol oynadı. Toroslar gibi dağ geçitleri, nehir vadeleri ve iç karayolları önemli koridorlar haline geldi. Hitit garnizonlarının ortadan kalkmasıyla bu rotalar kapış kapış idi. Yerel şefler vergiler koyuyor, yolları kapatıyor veya akınlar düzenliyordu. Anadolu'daki çöküş, tek bir sinematik kuşatma değil, onlarca ayrı grubun, eski askerler, Kaşka akıncıları, Batı Anadolu beyleri, mülteciler, korsanlığa soyunan tüccarlar oluşturduğu bir sürü gibiydi. Bu durum, huzursuzluğun kaynak bölgesi, kara tabanlı akıncılar için bir koridor, bir imparatorluğun mezarlığı ve yeni demir çağı krallıklarının beşiği haline geldi. Bu bölüm, Hitit çöküşünden sonra Anadolu'nun dönüşümünü, Frikler ve Geç Hitit devletleri gibi yeni grupların yükselişini detaylandırarak, Anadolu'nun coğrafi özelliklerinin, dağlar, geçitler, bu hareketleri nasıl şekillendirdiğini vurgular. Bu, erken Demir Çağı Anadolu'sunun çeşitli kültürel ve politik manzarasını zengin bir tarihsel bağlamla sunar ve kadim Anadolu'nun modern Türkiye toprakları için taşıdığı anlamı pekiştirir. Bu dönemde savaşın doğası da kökten değişti. Geç Tunç Çağı savaşları, pahalı, uzmanlaşmış ve saray altyapısına, eğitimli atlar, zanaatkarlar, yem, bağımlı olan savaş arabaları üzerine kuruluydu. Ancak saray sistemlerinin çöküşü, standartlaştırılmış ekipmanların azalması anlamına geliyordu. Silahlı gruplar, karadan akıncılar, eski askerler ve yerleşmek isteyenlerden oluşan karışık topluluklardı. Mısır yazıtları, deniz halklarının sadece savaşçılardan ibaret olmadığını, aileleri ve eşyalarıyla birlikte öküz arabalarıyla hareket eden savaşçı göçmenler olduğunu gösterir. Bu da onların askeri bir istiladan çok, yerinden edilmiş bir halkın kitlesel hareketini anımsattığını düşündürür. Şerdan gibi paralı askerler, yabancı krallara hizmet ederek devlet ordusuyla işgalci arasındaki çizgiyi bulanıklaştırdı. Sadakatleri, erzak ve ganimetin peşinden geliyordu. Savaş senaryoları da buna göre çeşitlendi. Kıyı savunmaları, dağ geçitlerinde pusu kurmalar, kıyı kasabalarına baskınlar ve tahkim edilmiş noktaların kuşatılması gibi olaylar yaşandı. Medinet Habu kabartmaları, türekli kadırgalar, okçular, kancalar ve gemiye çıkma eylemleriyle deniz savaşlarını tasvir eder, bu da nehir pusu ve Karadeniz operasyonlarının bir arada yürütüldüğünü düşündürür. Kıyı baskınları, uzun mesafeli ticareti, vergileri ve haraçları sekteye uğratarak saray ekonomisi için ölümcül oldu. Bu da sarayın meşruiyetini ve profesyonel orduları sürdürme yeteneğini aşındırdı. Mısır kabartmalarının propaganda amaçlı olduğunu unutmamak gerekir. Kesin taktikleri modelleyebiliriz. Ancak kesin anlatılardan yoksunuz. Ancak Anadolu coğrafyasının dağ geçitleri ve engebeli arazileri göz önüne alındığında, savaş arabasından piyadeye dayalı, yerelleşmiş çatışmalara geçişin bölge için büyük bir etki yarattığı açıktır. Çöküşü derinleştiren bir diğer faktörse çevresel etkenlerdi. Milattan önce 1250 ile 1100 yılları arasına yayılan bu dönemde, kuraklık ve depremler gibi çevresel stresler,
mevcut kırılganlıkları güçlendirici bir rol oynadı. Doğu Akdeniz'in bazı bölgelerinde gözlemlenen kuraklık eğilimi, daha sık ve yoğun kuraklık dönemlerine yol açtı. Göl çekirdekleri, speleotemler ve ağaç halkaları gibi kanıtlar bu kuraklıkların varlığını destekler. Tarımsal fazlalığa dayalı saray sistemleri bu durumdan büyük zarar gördü. Vergilendirme, gıda tedarici ve askeri ikmal zincirleri aksadı. Bu durum, vergi kaçakçılığı, yerel elitlerin stok yapması, maaşsız ordular ve isyancıların ortaya çıkması gibi siyasi değişiklikleri tetikledi. Doğu Akdeniz aynı zamanda tektonik olarak aktif bir bölgedir ve arkeolojik katmanlar, çökmüş duvarlar, yıkılmış sütunlar ve yangın kanıtı olmaksızın ezilmiş cesetler gösterir. Bazı bölgeler tekrarlanan deprem hasarı izlerini taşır. Deprem fırtınası hipotezi, onlarca yıl boyunca yoğun depremlerin kümelendiği bir dönemi öne sürer. Bu depremler altyapıyı tahrip etti, sulama sistemlerini bozdu ve baskınlara, kıtlığa veya iç ayaklanmalara kapı araladı. Deprem hasarı ile savaş hasarı arasındaki ayrımı kesin olarak yapmak zor olsa da, depremlerin tek başına değil, diğer krizleri tetikleyen birer katalizör olduğu düşünülür. Kuraklık ve depremler insanları hareket etmeye zorladı. Gıdayı merkezlerde yoğunlaştırdı. Bu da onları hedef haline getirdi ve çatışmalara yol açtı. Bu çevresel faktörler, riskleri artıran ve hata payını azaltan güçlendiriciler olarak işlev gördü. Bir dizi şok, ince dengelenmiş, birbirine bağlı bir sistemi alt üst etti. Çöküşün senkronize hissi, kısmen kanıpların sıkışmasından kaynaklanır. Muhtemelen bir nesil veya daha uzun süren, birbiriyle örtüşen krizler silsilesiydi. Anadolu'nun tektonik olarak aktif bir bölge olması, depremlerin etkisini daha da anlaşılır kılar. Kuraklığın Hitit tarımı ve altyapısı üzerindeki etkisi de, Türkiye'nin coğrafi gerçekleriyle örtüşen, kadim çevresel zorlukları günümüz anlayışıyla bağdaştırır. Bu çöküş, M.Ö. 1200 ile 900 yılları arasındaki erken demir çağında faz değişimine yol açtı. Eski saray sistemi dağıldı ve yerini daha küçük yönetimlerin, değişen ticaretin ve demir teknolojisinin kademeli olarak benimsenmesinin oluşturduğu yeni, parçalanmış bir coğrafyaya bıraktı. Eski Tunç Çağı dünyasının idari, katipler ortadan kalktı, depolama, küçüldü ve askeri, profesyonel ordular parçalandı, sistemleri çöktü. Demir, yavaş ve düzensiz bir şekilde ortaya çıktı. Erken demir, teknik olarak zordu ve genellikle iyi bronzdan daha düşüktü. Ancak demirin yaygın kullanılabilirliği, bakır ve kalaya kıyasla, yerel şeflerin büyük tedarik zincirlerine ihtiyaç duymadan kuvvetleri silahlandırmasına olanak tanıyarak parçalanmış bir siyasi yapıyı teşvik etti. Kurtarma süreci bölgelere göre farklılık gösterdi. Mısır küçülerek hayatta kaldı, Suriye ve Mezopotamya'da geç Hitit şehir devletleri ve Asur yükseldi. Orta Anadolu'da nüfus azaldı ve kentsel merkezler ortadan kalktı. Yunanistan karanlık çağa girdi. Levantsa karmaşık bir seyir izledi. Ancak belirli zanaat gelenekleri, dini uygulamalar ve yerel elitler varlığını sürdürerek yeni gerçeklere uyum sağladı. Deniz halklarının kaderi ise daha karmaşıktı. Anlatı kontrolü artık siyasi olarak faydalı bir düşman değillerdi ve okuryazarlığın azalması nedeniyle kayıtlardan silindiler. Ancak arkeolojik hikaye, ani bir yok oluş yerine dağılma, karışma ve dönüşümü işaret eder. Güney Levant'taki Filistin materyal kültürü, Ege eğik çizgi, Kıbrıs karışımı, Peliset gibi grupların yerleşim bölgelerini düşündürür. Savaşçı gruplar kasabalara dönüşerek yerel halkla kaynaştı. İç bölgelere sığınan bazı gruplarsa, örneğin Aramiler, gelişen topluluklar içinde eridi. Bu tek bir kader değil, sonuçların dallanıp budaklanan bir ağacıydı. Gizemli ordu, dağılan geçici bir çıkar birleşmesiydi ve torunları yeni demir çağı toplumlarının bir parçası oldu. Filistinliler, Aramiler, Fenikeliler, Geç Hititler
ve erken Yunan şehir devletleri gibi yeni kimlikler ortaya çıktı. Diller, mitler ve hikayeler yeniden şekillendi. Homeros destanları, İbrani İncil'i ve Asur yıllık kayıtları, yıkılan şehirlerin, göçlerin ve yeni demir çağı coğrafyasının anılarını yansıtır. Bu dönem Anadolu üzerinde derin bir etki bıraktı. Anadolu ve Kuzey Suriye'de Geç Hitit ve Luvi prensliklerinin yükselişi, Anadolu kültürlerinin sürekliliğini ve adaptasyonunu gözler önüne serer. Deniz halklarının daha sonraki Anadolu halklarının genetik ve kültürel karışımına nasıl katkıda bulunmuş olabileceği, onların sadece işgalci değil, aynı zamanda atalarımızdan bazıları olabileceği fikrini düşündürür. Geç Tunç Çağı çöküşü, tek bir gizemli ordunun eseri olmayan, karmaşık, çok nedenli bir dönüşümdü. Mısır metinlerindeki anlatılarla arkeolojik kanıtlar arasındaki gerilim, bize daha incelikli bir tablo sunar. İklim değişkenliği ve kuraklık, saray ekonomilerinin kırılganlığı, iç huzursuzluk ve deniz halkları dahil, akıncı koalisyonları, bu çöküşe katkıda bulunan başlıca faktörlerdi. Gizemli ordu fikri, mültecilerden akıncıya dönüşenleri, paralı askerlerden fatih olanları, fırsatçıları ve göçmenleri kapsayan birçok farklı sürecin basitleştirilmiş bir ifadesiydi. Çöküşün senkronize hissi, bir nesil veya daha uzun süren, birbiriyle örtüşen krizlerin arkeolojik bir sıkışmasıydı. Yıkılmış saraylar, yeni ev kümeleri, melez kültürler, değişen ticaret yolları, demirin yayılması ve değişen tanrılarla birlikte dünya bir geçiş sürecindeydi. Bu gizem hala devam ediyor. Deniz halkları örgütlü bir varlık olarak ortadan kalkmış olabilir. Ancak geçişleri, yeni demir çağı dünyasının haritasına, genlerine, çanak çömleğine ve hikayelerine yazıldı. Bu kadim gecenin yankıları arasında bu hikaye size bir anlam ifade ettiyse, belki de bu kanalın derinliklerine inmeye, geçmişin sessiz fısıltılarını dinlemeye ve bu yolculuğa devam etmeye değer bulursunuz. Eğer öyleyse, kanalımıza abone olarak bize katılabilir ve bu hikayeyi nerede dinlediğinizi veya zihninizde hangi görüntünün kaldığını yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Geçmişin bu aynası, iklim değişiklikleri, siyasi stres ve yerinden edilmiş nüfuslarla yüzleşen kendi birbirine bağlı dünyamız için birer ders niteliğindedir. Bu, karmaşık sistemlerin kırılganlığını ve insanlığın uyum sağlama ve yeniden düzenleme yeteneğini vurgular. Geçmişin bu derin katmanları, Anadolu'nun coğrafyasını, demografisini ve kültürel seyrini binlerce yıl boyunca şekillendirerek günümüz Türkiye'sinin köklerini oluşturmuştur. Bu kadim sorular, insanlığın ortak mirasıdır ve kendi topraklarımızın derin geçmişiyle bugünkü dersleri üzerine düşünmeye davet eder.